Selamlar millet, selamlar güzel insanlar. Tekrardan bir video ile karşınızdayız. Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Bitcoin, altcoin, kripto para ve genel borsa incelemesi yapacağız. Arkadaşlar genel manzaraya baktığımızda bugün günlerden pazar ve pazar günü itibariyle borsalarımızın haftalık kapatmaları geliyor. Bugün gelecek haftalık kapatmalar psikolojikmen önemli olacak ama çok da bizim için umursamayacak seviyelerde olacağını düşünüyorum. Yani çok kritik bölgeler kırılmazsa, genel ivme bozulmazsa kriptolar için gelecek haftalık kapatma bizim için hiçbir şekilde olumsuz olmayacaktır arkadaşlar. Yarın itibariyle diğer dünya borsalarının haftalık açılışları var ve Nasdaq tarafındaki bir çöküş manzarası, ki çöküş manzarası olabilir, yarın haftalık açılışı çok berbat şekilde yapabilir. Kriptoları kısa vadeli olarak olumsuz etkileyebilir. Ancak arkadaşlar ben burada Nasdaq düşsün istiyorum. Dow Jones çöksün istiyorum. S&P 500'de yerle yeksan olsun istiyorum. Şu anki durumlara bakacak olursak, şu anki savaşlara bakacak olursak verilecek en iyi cevap bu oluyor. Borsaların çakılması. Belli ülkeler arkadaşlar, burada laf etmek istemiyorum şu an. Çünkü laf edince shadow ban yiyoruz. Shadow ban da bizim videolarımızın sizin karşınıza çıkmasını engelliyor. Yani benim videoyu ben burada çekiyorum. Size bildirim olarak vesaire gitmiyor. Bundan kaynaklı olarak arkadaşlar belli ülkelere belli göndermeleri yapıyoruz. Ancak belli etmemeye çalışıyoruz. Sarı kafa ve arkadaşları diyoruz. Direkt ismini söyleyemiyoruz. Bununla beraber diğer ülkeye soykırımcı ülke diyoruz mesela. Herkes anlıyor. Ancak burada net isim vermeyince genel olarak shadow ban yemiyoruz. Neyse, konuyu çok uzatmıyorum. Siz manzarayı anladınız. Burada arkadaşlar Nasdaq yarın çökse dahi, Dow Jones burada çakılsa, S&P 500 yerle yeksan olsa dahi kriptolardaki genel fiyatlama kısa vadeli olacaktır. Çok olumsuz bir manzaraya dönüşmeyecektir. Bitcoin'in yapısındaki değişimler, Bitcoin'in yapısındaki son süreçlerdeki arkadaşlar hareketler ne kadar düşüş yönlü olsa da bu özellikle savaş döneminde Bitcoin'in gösterdiği ivme yukarı yönlü bir ivme arkadaşlar. Bakın altına bakın. Altın bu savaş çıktığından beri aşağı yönlü bir ivme sergiliyor. Nasdaq bu savaş çıktığından beri aşağı yönlü bir ivme sergiliyor. Dow Jones, S&P 500 ve diğer birçok emtia ve hatta arkadaşlar kriptolar harici her şey aşağı yönlü ivme sergilerken kripto paralar yukarı yönlü bir ivme sergiliyor. Savaş çıkmasıyla beraber bir dip bölge geldi. Bu dip bölgeden sonra kriptolardaki fiyatlanma yukarı yönlü olmaya başladı. Burada illa yukarı yönlü olmasına gerek yok arkadaşlar. İvme stabil bile gitse, diğer varlıklar düşerken burada Bitcoin olduğu yerde bile kalsa bizim için olumlu bir manzaradır diyebiliriz. Yani çok olumludur hatta şu anki dönem için. Çünkü kriptolara bakacak olursak algı olarak en riskli varlıklar, en manipülatif varlıklar, en volatil varlıklar denilen varlıklar en stabil şekilde gidiyor şu anki dönemde. Şu an büyük savaş döneminde. Ya düşünün, her yerinize bombalar düşüyor. Kurşunlar yanınızdan geçiyor ama siz soğukkanlılığınızı koruyarak ilerlemeye devam ediyorsunuz. Herkes kaçışırken, çığlık atarken siz burada dik kalmaya devam ediyorsunuz. Ondan dolayı şu an Bitcoin ve altcoin'lerin yaptığı hareketleri şu anki manzarada düşüş olsa dahi çok değerli buluyorum arkadaşlar. Çok önemli buluyorum. Belki de önümüzdeki dönemlerde gerçekten çok anormal bir para akışının, bir milat noktasının sinyali olabilecek hareketler. Şu an gelen hareketler. Şimdi genel manzaraya geçecek olursak arkadaşlar, bugün Twitter'da şu postlar bölümünde, gönderiler bölümünde YouTube'un, ek olarak da Telegram'da bazı görseller, grafikler paylaştım. Şimdi bu grafiklere ilk baktığınızda kafanızda soru işaretleri oluşabilir. Hatta birçoğunuz bunlar olumsuz algılayabilirsiniz. Ancak burada bahsedeceklerim çok olumlu şeyler olacak. Hep olumlu konuşuyorum diye bana kızıyorsunuz. Bize umut veriyorsun, sonra batıyoruz diyorsunuz. Arkadaşlar riskiniz size aittir. Ben burada kendi fikirlerimi teknik dayanaklara dayandırarak, verilere dayandırarak anlatıyorum. Veri analizleri yapıyorum. Kendi fikirlerimi direkt olarak bu olur, ben böyle bekliyorum, uçacak kaçacak demiyorum. Burada net şekilde veriyi veriyorum. Beklentilerimi veriyorum ve burada beklentilerim doğrultusunda arkadaşlar, bu beklentilerim gerçekleştiğinde, şu an bir tanesi gerçekleşmedi. Para basımını bekliyoruz. Para basımı gerçekleşmedi. Bu beklentilerim doğrultusunda fiyat hareketi tahminlerimi paylaşıyorum. Burada ilk olarak birinci veriye geçecek olursak arkadaşlar, borsalardan anormal miktarda Bitcoin ve Ethereum çıkıyor. Bazı arkadaşlar Telegram'da ve bazı yerlerde bana yazdılar. Bu manzara bizim için olumsuz bir manzara değil mi dediler. Arkadaşlar bu manzara bizim için olabilecek en olumlu manzara. Normal şartlarda bir insan borsaya eğer Bitcoin gönderiyorsa, altcoin gönderiyorsa amacı satmak için olabilir. Neden soğuk cüzdanından çekip borsaya aktarsın? Büyük ihtimal satmak istiyordur arkadaşlar. Ancak eğer bir adam
borsadan mesela diyorum Binance gibi, Bitget gibi, MXC gibi, OKEX gibi borsalardan varlıklarını soğuk cüzdanla çekiyorsa bu da uzun vadeli tutmak içindir. Şimdi ipin ucunun kopacağı nokta ya da ipin ucunun koptuğu nokta neresi? Aslında ipin ucu koptu. Arkadaşlar bu savaşın çıkmasıyla oluşan nokta. Normalde savaş çıktığında kriptolar gibi riskli varlıklarda biz ne bekleriz? Borsalara bir para akışı bekleriz. Borsalara para akışı derken soğuk cüzdanlardan kripto paraların borsalara aktarımını bekleriz. Çünkü adamlar satsın. Büyük bir savaş manzarası, büyük bir korku manzarası var. Bu korku manzarasıyla beraber oluşan senaryoda kriptolar gibi riskli varlıklarda satış manzarası bekleriz. Bu da borsalara kripto girişini arttırır. Ancak bu savaşın çıkmasıyla beraber tarihsel bir rekor kırıldı. Borsalardan anormal miktarda varlık çıkarıldı arkadaşlar. Burada ben size şunu demiyorum. Borsalara büyük miktarda işte kripto aktarımı yaptılar demiyorum. Tam tersi şekilde arkadaşlar. Borsalardan anormal miktarda kripto para çıkardılar. Bitcoin, Ethereum ve altcoin olmak üzere birçok varlığı borsalardan soğuk cüzdanlarına çektiler. Kardeşim savaş yok mu? İnsanlar kripto para satmıyor mu? Satmıyorsa insanlar neden bu borsalardan varlıklarını çıkarıyor? Borsalardaki Ethereum adet miktarı, Bitcoin adet miktarı sürekli neden eksiliyor? Buraya soru işareti atmak gerekiyor. Ve tarihsel rekora baktığımızda arkadaşlar çok anormal miktarda Ethereum çıkışı oldu. Şöyle bakacak olursak yaklaşık olarak bu savaşın çıkma ihtimalini de hesaba katarsak 17 milyon Ethereum'dan 2 milyonu çekildi ve Ethereum miktarı total olarak borsalardaki miktar 15 milyona düştü. Yani bu savaş çıkacak, çıktı, İran vurdu, vuracak derken savaşın çıkmasını da hesaba kattığımızda bu dönemde totalde borsalara bir para girişi, bir kripto girişi olmadı. Para girişi demeyeyim arkadaşlar. Kripto girişi olmadı. Aksine çıkışı oldu. Bu da kriptolar için çok olumlu bir manzaradır. Çünkü birileri uzun vadeli tutmak için sürekli olarak borsadan varlık çıkarıyor. Bunu hatalı anlamamamız gerekiyor. Bu gördüğümüz metrik arkadaşlar borsadaki en önemli metriklerden bir tanesidir. Kripto parada teknik analize neye bakayım vesaire diyecek olursanız, hangi veriye bakayım diyecek olursanız burada kesinlikle borsalardan çıkan miktarlara dikkatlice bakın arkadaşlar. Bunlara bakmaya özen gösterin. Çünkü bu veri bize şunu gösteriyor. Balinalar, büyük balıklar ne yapıyor? Büyük balıklar göreceğiniz şekilde balinalar arkadaşlar varlıklarını borsalardan çıkarmaya ve uzun vadeli tutmaya devam ediyor. Bu konuyu çok uzattım. Başınızı bu konuyla aşırı şişirdim. Bu kadar uzatmama gerek yoktu. Ancak arkadaşlar şu an en önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi diğer konuya gelecek olursak arkadaşlar diğer konu Bitcoin'in geçmişteki dipleri ve Kork endeksinin gösterdiği seviyeler. Bu diplerden sonra Kork endeksinin gösterdiği seviyelerden sonra hangi fiyatlara çıkmış Bitcoin, sonrasında hangi fiyatlara düşmüş, bunları şu an inceleyeceğiz hızlıca. Bu veriyi arkadaşlar kendim yaptım, kendim yaptırdım ve gerçekten büyük bir maliyeti oldu bana. Yani ama bunu biz ömür boyu kullanacağız. Yani bundan 5 yıl sonra da bu veriyi kullanacağız. Bundan dolayı güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu veride göreceğiniz şekilde Bitcoin'in dipleri, tepeleri ve Kork endeksindeki seviyeleri gösteriliyor. Birinci dipten başlayalım. 2012 yılında göreceğiniz şekilde arkadaşlar Bitcoin 7 dolar seviyelerindeymiş. Bir crash meydana gelmiş. Bir dip sinyali olmuş. Bir korku manzarası olmuş. İnsanlar büyük bir satış dalgası yaratmış. Kork endeksi 10 seviyelerini gösterirken fiyat 7 dolar seviyelerine düşmüş. 7 dolardan arkadaşlar gitmiş burada 1150 dolar seviyelerine. Burada arkadaşlar Kork endeksi 90 seviyelerine çıkmış. 90 seviyelerindeyken Bitcoin fiyatı 1150 dolar seviyelerine çıkmış. Kaç bin katı yapmış artık siz hesaplayın arkadaşlar. Sonrasında yeni bir korku haberi meydana geliyor. Mt. Gox krizi arkadaşlar. Mt. Gox krizi 2014 yılında dip yapıyor ve 420 dolara düşüyor. Burada insanların kriptoya olan güveni, insanların çığlıkları aşırı şekilde artıyor. Ancak geçmiş dibe bakacak olursak 7 dolardan 400 dolara. Yani şu anın 2014 dibi bile arkadaşlar bu 2012'deki krizden hesaplayacak olursanız çok yüksek bir fiyatta. Ancak bir önceki tepeye göre düşük bir fiyatta. 2014'teki Mt. Gox dibinden sonra arkadaşlar fiyat 680 dolarlara çıkıyor. 680 dolarlara çıkarken aslında çok daha büyük bir ivme yakalayabilecek güçteyken 2016 yılında arkadaşlar Bitfinex krizi meydana geliyor. Kork endeksi 12 seviyelerinde, sonrasında bu krizden sonra arkadaşlar dipler yapıldıktan sonra bakın burada bir çift dip gibi manzara var aslında. Yani şu gördüğünüz Mt. Gox krizinden sonra çok büyük bir yükseliş gelmemiş. Çok büyük bir yükseliş gelmemesinden sonra da yeni bir kriz daha patlak vermiş. Yani krizlerin sayısı ne kadar çok
çok artarsa, dipler ne kadar çok artarsa gelen hareketin büyüklüğü de o kadar artabiliyor arkadaşlar. 540 dolardan gitmiş Bitcoin 19.783 dolarlara çıkmış. Bu oran anormal bir oran arkadaşlar. Bu anormal oranı da hesaplayacak olursak, şöyle bakacak olursak kaç seviyelerinden çıkmış demiştik? 540 dolar seviyelerinden. Bakın şurada 540 dolar seviyelerine getiriyorum. Evet, 540'dan yaklaşık olarak 19.000 dolar seviyelerine çıkmış. %3.500 yükseliş olmuş arkadaşlar. %3.500'lük bir yükseliş gelmiş. Daha sonrasında 2018 krizi meydana geliyor. 2018 krizinden sonra Bitcoin kafayı kaldıracakken Covid krizi patlak veriyor arkadaşlar. Bakın bu krizden sonra 13.000 dolara gene çıkmış. 19.000 dolardan 3.000 dolara düşmüş. 3.000 dolardan 13.000 dolara çıkmış. 13.000 dolardansa Covid kriziyle beraber 3.853 dolar seviyelerini görüyor. Bir dip yapıyor ve korku endeksi 9 seviyelerinde. Bu Covid krizinden sonra Bitcoin 3.000 dolardan 69.000 dolar seviyelerine çıkıyor arkadaşlar. 69.000 dolar seviyelerinden sonra burada tam olarak yazmadım ama bir kriz daha meydana geliyor. Çin'in kripto madencilerini yasaklaması, Çin'in kriptoyu yasaklaması. Sonrasında FTX krizi, 2 tane kriz meydana geliyor. Ve burada FTX dibini yapıyoruz. Arkadaşlar burada bu FTX dibinden sonra gelen süreç diğer süreçlerden farklı. Nasıl bir farklılık var? Bunların hepsinde altcoin rallileri olurken bu dönemde altcoin rallisi olmadı. Bitcoin rally yaptı. Bitcoin yeni tepe yaptı. Ancak altcoin rallisi olmadı. Neden böyle bir manzara oluştu? Çünkü arkadaşlar biz bu ralliyi para basımı yokken yaptık. Yani likiditeyle hareket eden bir borsayız biz. Kriptolar likidite yoksa, dünyada para bolluğu yoksa hareket etmiyor. Altcoin'ler hareket etmedi. Ancak buna rağmen Bitcoin arkadaşlar gitti. Bitcoin gitti, yeni bir tepe yaptı. Aslında bu bizim için şu demek oluyor. Aslında Bitcoin'in asıl tepesi 126.000 dolar değil. Bir para basımı geldikten sonra bu para basımıyla beraber gelecek tepe Bitcoin'in asıl tepesi olacaktır. Çünkü bundan önceki dönemlere bakacak olursanız tüm gelen büyük tepelerin hepsi, yeni ATH'ların hepsi bir para bolluğuyla meydana gelmiştir arkadaşlar. Bitfinex'ten sonra olan süreç, Covid'den sonra olan süreç para bolluğuyla, bir para basım dönemiyle meydana gelmiştir. Amerika'nın para basımıyla meydana gelmiştir. Ve şu anda beklentimiz bir Amerika tarafında para basımının gelmesi. Uzun zamandır bekliyoruz. Şu an gelmeyecek gibi. Evet, petrol krizinden dolayı gelmeme ihtimali var. Ancak gelme ihtimali de var. Herkes olayı yanlış okuyor. Enflasyon arttı, artık para basımı yapmazlar. Faizleri dahi arttırabilirler diyorlar. Ancak arkadaşlar burada enflasyonu baskılamak isterken daha büyük enflasyon ve resesyon yaratabilirler. Nasıl yaratabilirler? Enflasyonu baskılamak isterken hem petrol fiyatları artmış hem de diğer taraftan İşte biz enflasyonu kontrol edeceğiz deyip burada gidip arkadaşlar biz faizi de arttıracağız vesaire derlerse ne olacak? Şirketlere büyük bir yük binecek. Bu şirketlerin içerisinde tarım gıda şirketleri var mı? Var. Tarım gıda şirketlerine bu yük bindiğinde petrol fiyatları da artarken adamlar tarladan çıkardığı havuca, tarladan çıkardığı karpuza ekstradan zam yapmayacak mı? Yapacak. Ne oldu sana? Enflasyon. Sen enflasyonu kontrol etmek istiyordun. Burada ekstradan darboğaz yaratarak hem de petrol fiyatlarının artmasıyla beraber sen ekstradan bir enflasyon yaratmış oldun. Yani burada iki ucu boklu değneğin içindeler arkadaşlar. Faizi arttırsalar da arttırmasalar da çok olumsuz bir manzaraya gidiyorlar. Ama faiz artışı olursa burada ya da faizi sabit tutacağız uzunca süre derlerse, doları güçlendireceğiz derlerse bunda kendi şirketlerini darboğaz edecekleri için normalde zaten artacak enflasyonu ekstradan arttırabilirler arkadaşlar. Bundan dolayı şu an çok anormal bir manzarada olduğumuzu düşünüyorum. Ve para basımları erken dönemde başlarsa, şu an imkansıza yakın gibi gözüküyor ama erken dönemde başlarsa çok da şaşırmamak gerekiyor. Şimdi olay nereye geliyor? Arkadaşlar olay şuraya geliyor. Bakın şu grafiğimizi tekrardan açalım. 2026 krizi yazmış. Bu aslında İran krizi arkadaşlar. İran krizinde korku endeksi 9 seviyelerini görüyor. Korku endeksi 9 seviyelerini görmesiyle beraber Bitcoin fiyatı da 60.000 dolar seviyelerini görüyor. Şu an Bitcoin fiyatı 66.000 dolar, yani bu krizin olduğu dönemden daha yüksek bir noktada. Ek olarak da korku endeksi de daha düşük bir noktada. Bu tamamen iştah açıcı bir manzara oluşturuyor bize. Ve burada bahsettiğim şekilde arkadaşlar bu Bitcoin'de ATH yaptık dedik ya, 126.000 dolar. Bu ATH'ı biz para bolluğu yokken yaptık. Bizim asıl ATH'larımız hem altcoin tarafında hem de Bitcoin tarafında bu para basımı yapıldığında gelecektir diye düşünüyorum. Ve bu manzarada arkadaşlar Bitcoin'in ATH'ı büyük ihtimal en azından bir 250.000 doları göreceğini düşünüyorum. Bitcoin'in ATH ile beraber altcoin'lerdeki rally'nin çok daha büyük olacağını, altcoin'lere girecek para
paranın çok daha anormal miktarlara ulaşacağını düşünüyorum. Bitcoin dominansının sürekli yükselişi, Bitcoin dominansının soluksuz yükselişinin ana sebebi dünyadaki risk ortamları artarken kripto paralardaki en risksiz varlığın Bitcoin olması, en büyük demirbaşın Bitcoin olması, ek olarak da likidite kıtlığının olması arkadaşlar dünyada. Bu likidite bolluğu yaratıldığında, kripto paralara bir para girişi olduğunda ve dünyadaki risk ortamları azaldığında işte o zaman altcoin'lerin zamanı gelecek ve şu an o zamana yaklaştığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Döngüsel olarak da, tarihsel olarak da bu dönemlere yakın bir noktada olduğumuzu tahmin ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bugün sizlere kendi hazırladığım verilerden örnek vermek istedim. Yani şurada direkt olarak teknik analizi TradingView üzerinden aktarıp geçmek istemedim. Kendi emeğimi, kendi paramı vererek arkadaşlar bu tarz veriler oluşturup sizlere bu tarz verileri aktarmak istedim. Daha bilgilendirici olmuştur. Hatta veri kaynaklı olduğu için, tarihsel olduğu için daha da umutlandırıcı olmuştur. Sen hep umut verici konuşuyorsun falan diyorsunuz. Burada veriyle gelince artık benim bir şey anlatmama da gerek kalmıyor. Siz bu veriyi okumayı öğreniyorsunuz ve bu veri aslında bize olumsuz değil, olumlu bir manzarada olduğumuzu da gösteriyor arkadaşlar. Bundan sonra kendi umudunuzu kendiniz sağlıyorsunuz. Manzara bu şekilde. Ben altcoin'lerde arkadaşlar çok büyük paralar kaybettim. Tahmini olarak bakın miktar vermiyorum normalde. Belki de inanmayacaksınız. İster inanın ister inanmayın arkadaşlar. Total para miktarım 40 milyon TL'ye yakındır diye tahmin ediyorum. Bu altcoin'lerdeki yükselişler, Bitcoin'in o rally yaptığı dönemler, ek olarak diğer varlıklardaki miktarlarımla 40 milyondan şu an 6-7 milyon TL param kaldı. Total zararım 35 milyon TL'ye yaklaşmıştır diye tahmin ediyorum. Yani burada ben hep kar ediyorum vesaire gibi düşünen arkadaşlar varsa en büyük zararı ben etmişimdir bu kanalda, emin olun. Beni izleyenlerden çok ben zarar etmişimdir. Ama ben geleceğe umutla bakıyorum. Bu sürecin sonunda güçlü, sağlam çıkacağımızı düşünüyorum. Geçmiş dönemlere baktığımda yıkıldı, bitti, gitti denilen bu Bitcoin'in, bu kripto paraların arkadaşlar her seferinde daha güçlü kalktığını görüyorum. Ve burada arkadaşlar tüm parçaları birleştirdiğimizde aslında biz burada gitmemiz gereken yoldan gidiyoruz. Yani uçak yoluna devam ediyor. Gemideki kaptan o rotaya doğru gitmeye devam ediyor. Evet, krizler oluyor, sıkıntılar oluyor, türbülanslar oluyor. Gemiye ahtapot artık köpek balığı, megalodonlar saldırıyor. Ancak sonuç olarak gemi yoluna gitmeye devam ediyor. Uçak yoluna gitmeye devam ediyor. Su akar yolunu bulur dediğimiz su akar yolunu bulur sözüne ben inanıyorum arkadaşlar. Su akacak yolunu bulacak ve ben burada bu altcoin rallisinde arkadaşlar kaybettiklerimden çok daha fazlasını kazanacağım. Ben bu döngüleri 2 kere yaşadım. Şu an 3.'ye gidiyorum. Diğer 2 döngünün birincisinde korkup cesaret edememiştim. İkincisinde ise arkadaşlar şu anki varlıklarımı kripto içiz olmamı sağlayan büyük rally'yi yakalamıştım. Şu anda ise tamamen ekonomik özgürlüğümü, geleceğimi kazanacağım bir sürece gideceğimi düşünüyorum. Manzara bu şekilde. Kesinlikle arkadaşlar anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Herkes de risk kendine aittir. Bahsettiğim şekilde ben zarar ediyorum. Çok büyük zararlar ediyorum. Benim bu ettiğim zararları başkası etse psikolojik ben kaldıramayabilir. Kaldıran da vardır bilmiyorum belki. Ama çok büyük eksilere giriyorum. Zararlar ediyorum. Bundan dolayı lütfen kendi araştırmanızı yapın. Benim dediklerime körü körüne bağlanmayın arkadaşlar. Belki ben hata yapıyorumdur ama ben kendimden %100 eminim. Yani %99 emin misin? %99, %100 eminim. Bu sürecin sonunda kazanacağıma inanıyorum ve yoluma devam ediyorum. İsterse şu anki param gene %90 daha düşsün. Gene yolumda gitmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra bu videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bizleri takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.